Dikkat dikkat! Corendon Sport Talks uçuşu için son çağrı. Bu uçuşta bolca spor konuşulacak, yıldız isimler ağırlanacak ve oyun dışı hiçbir şey kalmayacak. Koltuklarınızı dik konuma getirin, telefonlarınızı uçuş moduna alın. Ama kahvenizi unutmayın. Çünkü Corendon Sport Talks şimdi başlıyor. Ailemin önceliği okuldu. Benim için bir şok olmuştu. Portekizlerin hamurunda teknik direktörlük mü var? Eu apanhei Buraco Yılmaz, Burak Yılmaz'la oynadık. Abdülkadir Umut, Yusuf Yassisi, Uğurcan. Efecan çok iyi bir profesyonel. Aklıma şu anda gelenler bunlar. Peki yemek neyi tercih eder? Türk yemeklerinden söz. Ve komedi Tudo. hepsi. Hepsi. Tudo. Diğeri de Türkiye'de bir anımdı. Em Trabzon, Trabzon'da com o Abdulavici. Abdullah Avcı'yla. Um prazer conhecer o melhor jornalista da Turquia. Ayrıca Türkiye'nin en iyi gazetecisini tanıdığım için de çok... Corendon Sport Talks'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Alanya Spor Teknik Direktörü João Pereira. It's true. João. João. Aynı zamanda da bize röportajımızda yardımcı olacak Diyadin Yılmaz kardeşimiz de Evet. burada. Ben öncelikle hocamıza hoş geldin diyorum. güzel. Şimdi kariyerine geçeceğiz ama Kariyer Türkiye'nin yapıyor, Antep. kuzeyi Trabzon, Türkiye'nin en güneyi Trabzon, Alanya. Trabzon. Bu iki kültür arasında, iki kulüp arasındaki farkı anlatabilir mi bize? Sim. Primeiro começando pelo clima. Em Trabzon muito mais frio do que em Alanya. Önce hava durumundan başlayalım. Trabzon, Alanya'dan çok daha soğuk bir şehir. Benzer yanları yok. Alanya é uma cidade muito turística, Trabzon não. Alanya çok turistik bir şehir, Trabzon değil. Já se vê muitas coisas como em Portugal aqui em Alanya e em Trabzon não. Burada Alanya'da Portekiz'de benzer çok şey gördüm ama Trabzon'da bunların hiçbiri yok yine. Trabzon é pouco mais fechado, na minha opinião. Benim fikrime göre Trabzon biraz daha kapalı bir şehir. A grande diferença é que acho que em Trabzon só quase que há o futebol e todas as pessoas vivem o futebol 24 horas por dia. Ve en büyük farklardan biri de Trabzon'da hemen hemen herkes, bütün halk, bütün insanlar 7-24 maç izliyorlar, futbol düşünüyorlar, futbol konuşuyorlar. Aqui em Alanya, como também tem muito turista, tem muitas coisas para fazer, é capaz, eu estou aqui há pouco tempo, ainda não se presenciei, não se vive tanto o futebol como se vive em Trabzon. Burada Alanya'da belki çok fazla turist olmasından kaynaklıdır ama ayrıca çok uzun süredir burada değilim, belki daha görmedim yeteri kadar ama Alanya'da Trabzon'da olduğu kadar bir futbol düşkünlüğü yok. Em Trabzon, quando se perde jogo, parece que a cidade inteira chora e nota-se no dia a seguir a tristeza em toda a gente. Trabzon'da bir maç kaybedildiği zaman bütün halkın üzüldüğünü, ağladığını görebiliyorsunuz. Ertesi gün dışarıda halktaki üzüntüyü yüzlerinde görebiliyorsunuz. Aqui em Alanya é pouco diferente, porque como tem tantos turistas, muitos deles se calhar nem são adeptos de futebol e fazem a vida deles normal e não se nota tanto essa diferença. Ama Alanya'da yine söylediğim gibi belki çok fazla turist olmasından kaynaklıdır. Belki burayı çok daha henüz hissetmiyorlar. Normalde bir futbol izleyicisi bile olmayabilirler. O yüzden normal günlük yaşamlarına devam ediyorlar burada. Benfica altyapısı, oradan Sporting'e, Sporting'den iki şampiyonluk, Portekiz şampiyonluğu. Trabzon'da kazanılan Türkiye Kupası, İspanya ve Almanya'da futbol. Futbolcu olmaya nasıl karar verdin? Eu desde que me lembro de que era pequeno sempre gostei de jogar futebol Ben küçüklüğümden beri sürekli futbol oynamayı sevdim. e comecei a jogar num clube perto da minha casa que era o Desportivo Domingos Sávio. Evimin çok yakınında bir futbol kulübü vardı, Desportivos Domingos Savios diye. Ben orada oynuyordum. Ainda era campo pelado. Toprak sahaydı. Lembro-me que na altura só se podia ser inscrito com 7 anos e eu tinha 6 anos e meio e tive 6 meses só a treinar, sem poder jogar. Ya ben o zaman 6 yaşında olmama rağmen sürekli oraya gidip oynamaya çalışıyordum. Orada sürekli oynuyordum. Futbolda çok ilgiliydim o zamanlarda. Estive 2 anos no Desportivo Domingos Sávio e era só para me divertir. Orada 2 sene kaldım ve tamamen sadece eğlenme amaçlı, keyif alma amaçlı oraya gidiyordum. Depois veio o Benfica, chamou-me para ir treinar e para integrar as equipas do Benfica. Daha sonra oradan Benfica'ya geçtim ve orada Benfica'dan sonra da onun alt gruplarında oynamaya başladım. Mas até aos 16, 17 anos nunca pensei ser jogador, ou seja, sabia que podia ser jogador profissional, mas nunca foi um sonho. 16-17 yaşıma gelene kadar da profesyonel futbolcu olacağımı biliyordum ama hiçbir zaman bu benim çok büyük bir hayalim olmamıştı. Quando comecei a perceber que tinha pouco
de mais qualidade do que os outros, aí começou a surgir na minha cabeça que talvez desse para ser profissional. Orada diğer Türk yaştaki diğer takım arkadaşlarımdan daha iyi, daha kapasiteli olduğumu fark ettiğim zaman sanki benden profesyonel futbolcu olur gibi fikri O zaman yerleştin. Evet, fikrine kapıldım orada. Mas sempre tive os pés bem assentes na terra, principalmente por causa dos meus pais. Ama tabii buraya gelme nedenlerimden en büyük nedenlerinden biri tabii ki ailem oldu. Tanto que quando passei para a idade de júnior, sub-18 ou sub-17, eu tinha escola de manhã e os treinos eram de manhã e os meus pais não me deixaram ir aos treinos. Ben çocukluğumdan 18 yaşına kadar her zaman futbolda çalıştım, antrenmanlarımı yaptım. Evimizin yakınındaki okula gidiyordum ve orada ailem için öncelik okuldu. Sabahları antrenman yapılıyordu o gittiğim okulda ama ben yine de ailem benim antrenmana göndermiyordu, okula gönderiyordu. Ben okula gidiyordum ve daha sonra öğleden sonra orada antrenmanlara gidiyordum. Por isso sempre o principal objetivo foi acabar a escola. Quando acabei a escola consegui seguir a carreira profissional de futebolista. Ve tabii ki orada ailemin önceliği okuldu. Okul bittikten sonra profesyonel antrenmanlara çıkmaya başladım ve bu şekilde de profesyonel oldum. İspanya, Almanya, Portekiz ve Türkiye. Bütün bu futbol kültürleri içerisinde Türk futbolunu nasıl tanımlar? O que eu tenho mais vivo foi de há 5 anos, eu tive 4 anos em Trabzon e quando cheguei aqui foi um choque para mim. Trabzon'da 4-5 sene kaldım yaklaşık olarak ve ilk geldiğimde benim için bir şok olmuştu. Quando cheguei, e estou a dizer a nível futebolístico, porque, por exemplo, em ano, no meu primeiro ano em Trabzon, se treinei 2 vezes esquemas táticos ou 3, foi muita. Trabzon'a ilk geldiğimde çok garip gelmişti. Özellikle bazen antrenmanlardaki duran toplar çok garip gelmişti bana. Não sei, era a ideia do treinador. Bu hocanın, o zamanki hocanın fikriydi, bilmiyorum. E quando vinha de Espanha, Alemanha e Portugal, em que todas as semanas treinávamos 1-2 vezes os esquemas táticos, isso foi uma grande mudança para mim. Ama Almanya'da, Portekiz'de veya İspanya'da haftada en az 2 defa hatta 3 defa bazen duran top çalışılır antrenmanlarda. Depois também foi que às vezes se treinava mais vezes de tarde do que se treinava de manhã. Tabii ki ve orada da daha çok antrenmanlar öğleden sonra oluyordu, sabah olmuyordu. E eu, nos outros países onde tinha estado, sempre treinar de manhã. Çünkü biz her zaman sabah antrenman yapmaya alışmıştık diğer ülkelerde. E depois eu tive em bons campeonatos, no português, no espanhol, no alemão. Na Alemanha, estádios sempre cheios. Em Espanha, estádios sempre cheios. Mas o nível do adepto aqui na Turquia é completamente diferente daquilo que eu já tinha vivido. Ben hem Portekiz'de, İspanya'da, Almanya'da liglerde oynadığımda o ülkelerde de statlar her zaman doluyor ama taraftarın hırsı diyeyim burada Türkiye'de tamamen çok farklı diğerlerinden. Quando cheguei cá a ver todos os estádios que haviam, Trabzon, Gala, Fener, Besiktas, Konya, Bursa, todos estádios novos, boas relvas, bons balneários, boas condições. Türkiye'de Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Bursaspor'da, Konyaspor gibi, Beşiktaş'ta gibi kulüplerde bütün statlar yeni. Türkiye'de daha iyi durumdalar, daha iyi konumdalar. E condições que não se encontram em muitos clubes da Europa, por exemplo. No Valência nós tínhamos alguns campos, mas as condições que nós temos aqui no Alanya, as condições que tínhamos no Trabzon para treinar, a academia, foi coisas que me surpreenderam muito e custa-me acreditar que o futebol turco não consiga estar numa das 5 melhores ligas do mundo com estas condições todas que tem. Ben burada Alanya'da da Trabzon'da da gördüğümde hem saha durumlarını hem stat durumlarını gördüğümde beni şaşırtan nokta Türkiye nasıl Avrupa'nın en büyük 5 ligi arasına girmiyor çünkü bu kadar güzel durumdalar, bu kadar iyi şartlar olmasına rağmen nasıl olamıyor bu beni şaşırtan bir. Futbolu bıraktıktan sonra hocam Sporting'de U23'te 23 yaş altında yardımcı hocalık yaptı. Arkasından U23 ve B takımı ve sonra da Sporting teknik direktörlüğü. Şimdi de Alanya Spor'da. Aklıma hep şu geliyor. Portekizlilerin hamurunda teknik direktörlük mü var? Hani futbolculuğu anladım ama bir tarafta Mourinho, bir tarafta Jorge Jesus. Sanki bir teknik adam üretme kapasiteleri var gibi. Porque também ajuda Portugal a ter bons jogadores e o treinador português tem que ser mesmo muito bom para conseguir subir na carreira. Tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, porque, como disse, os clubes mais pequenos em Portugal e muitos desses bons treinadores começaram nas ligas pequenas e nas ligas pequenas não há dinheiro para contratar, ou seja, os jogadores não têm tanta qualidade e tem que ser o treinador a fazer a diferença. Portekiz'de dediğiniz gibi çok iyi oyuncular var ama Portekiz'de iyi hoca olmak için çok fazla çalışması gerekiyor, çok fazla odaklanması gerekiyor. Portekiz'de alt liglerde özellikle veya küçük kulüplerde ekonomik anlamda şartlar iyi olmadığı için ne iyi hoca getirebiliyorlar ne iyi oyuncu
oyuncu getirebiliyorlar ve oyuncuların kaliteleri de çok yüksek olmuyor. O alt liglerde, küçük kulüplerde, dolayısıyla hocanın çok çalışması ve çok iyi olması gerekiyor. Dolayısıyla kulübün gelişmesi için, takımın iyi olması için farkı hocanın yaratması gerekiyor. Bir şey çok merak ediyorum teknik direktörlükte. Evet, 25 kişilik bir kadronuz var Evet. ve her hafta Şey- 14 oyuncuyu işsiz bırakıyorsunuz. Evet, Hem evet. oyuncuların egoları, oynama istekleri, bir taraftan matematik olarak elinizde 11 oyuncuyu oynatma şansı. Bu iletişimi nasıl kurmak zorunda kalıyor? Eu às vezes tenho é uma coisa que ainda me custa lidar porque como fui jogador sei o que é que o jogador sente. Evet, bu zor bir durum olmasına rağmen ben kendim de futbolculuk yaptığım için futbolcuların nasıl hissettiğini anlayabiliyorum. Mas há uma coisa que eu deixo bem clara no dia da minha apresentação e no dia que falo com os jogadores. Tabii ilk geldiğim günden beri de oyuncularımla hep konuştum ve her şeyi net bir şekilde açıkladım ve gittiğim yerde de hep bunu yaparım. Muitas coisas podem acontecer durante jogo de futebol. Podemos ganhar, podemos perder, podemos empatar, pode haver penaltis, pode haver foras de jogo. Bir maçı kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz veya berabere kalabilirsiniz. Bir penaltı olabilir, bir offside olabilir atıyorum. Mas a única coisa que não é possível é começar com 12, nem com 13, nem com 14. Ama asla mümkün olmayacak bir şey varsa o da 12 kişiyle maça başlamak olur. O normal, e também digo sempre, eu para 11 vou ser pai, Her zaman söylüyorum 11 kişi için baba gibi olacağım. para os outros 13, 14 vou ser padrasto. Diğer kalan 14 oyuncu için de onların belki vaftiz babası gibi olurum. E o jogador inteligente consegue perceber que durante uma época inteira há tanta coisa que acontece. Há lesões, há cartões amarelos, há cartões vermelhos, há transferências e o momento dele se trabalhar sempre bem, se for rigoroso, a oportunidade dele há de sempre aparecer. Zeki bir oyuncu zaten şunun farkında olur. Bir sezon boyunca birçok şey yaşanabilir. Örneğin sarı kartlar olur, kırmızı kartlar olur, sakatlıklar olur, yeni transferler olur, gelen olur, giden olur. Bir şekilde akıllı bir oyuncunun bunları farkına olup her zaman şans gelebileceğini bilmesi gerekiyor. Türk oyuncularla yabancı oyuncuların profesyonellik olarak yaklaşımı nasıl? Birbirlerinden bir farkı var mı? Ya da kısaca Türk oyuncularının psikolojisini ve durumunu nasıl tanımlar? Eu apanhei grandes jogadores turcos, não sei se tive sorte ou o que foi. Birçok iyi kaliteli Türk oyuncuyla da çalıştım, oynadım da bilmiyorum bu benim için bir şans mıydı? Eu apanhei Buraco Yılmaz. Burak Yılmaz'la oynadım. Depois de sair de Trabzon foi campeão no Lille. Jogador que é campeão no Lille tem que ser profissional. Trabzon'dan Lille'e gidip Lille'de şampiyonluk, Fransa'da şampiyon olan bir oyuncunun profesyonel olması gerekiyor. O jogador com quem eu mais gostei de jogar na Turquia, a carreira agora baixou pouco, eu vi-lhe grande futuro, Abdülkadir Ömür. Ben Türkiye'deyken en çok oynamaktan zevk aldığım oyunculardan biri maalesef şu anda kariyeri biraz düşüşe geçmiş olsa da Abdülkadir Ömür'le oynamaktan çok zevk aldım. Yusuf Yassisi, o Urjan, a lot of players, eles eram jogadores novos e conseguiram se ingrar. Ben oradayken Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır gibi oyuncular daha o zaman genç oyunculardı ama şu anda hepsinin çok iyi kariyerleri olan oyuncular. Aqui no Alanya não tenho nada a apontar, alguns deles, assim, eu não quero ser injusto com ninguém, mas assim que Efecan treina bem, Fatih treina bem, os miúdos quando vêm treinar, Yusuf treina bem, quem pode eu vou me esquecer de muita gente porque temos o Ertuğ treina bem, não tenho razão de queixa. Yani burada Alanya'da da Türk oyunculara baktığımız zaman Efecan'dan başlamak gerekirse Efecan çok iyi bir profesyonel, çok iyi antrenman yapan bir oyuncu. Fatih keza aynı şekilde öyle. Ertuğrul öyle. Aklıma şu anda gelenler bunlar. Genç oyunculardan Yusufcan var. O da o şekilde iyi antrenman yapan genç bir oyuncu. Por exemplo, o Efecan é jogador que não tem jogado e não tenho nada a apontar a ele durante os treinos, nada. Örneğin son maçlarda Efecan az süre almış olmasına rağmen onun profesyonelliği hakkında hiçbir şey söyleyemem çünkü gerçekten çok iyi antrenman yapıyor. Her zaman profesyonelliğini koruyor. Isto às vezes, eu não sei o passado, mas por exemplo, eu quando cheguei à Turquia, eu já disse, o treinador naquela altura não fazia muitas vezes esquemas táticos. E às vezes o jogador pode pensar, eles não querem, se calhar não estavam habituados, porque se pedires eles vão fazer. Türkiye'de futbol oynamaya başladığımda hocaların antrenmanlarda duran topla çok çalışmadıklarını söylemiştim ben. Çünkü biz buna alışık değiliz. Orada bunu yapıyoruz. Önce şey düşünmüştüm. Herhalde oyuncular istemiyorlar gibi düşünmüştüm ama aslında öyle değilmiş. Hoca yaptırmıyormuş gibi. E porque às vezes, eu sei muitas vezes já, a mentalidade do jogador turco, mas também se pode meter em causa a mentalidade do jogador europeu, depende. O jogador turco se calhar vive mais o clube, vive mais a cidade do que próprio jogador europeu. Acho que há várias formas de ver as coisas e o que é mais importante é toda a gente ser profissional e saber que temos a lutar por clube, por uma instituição, por uma cidade. Belki bazen Türk oyuncular Türkiye'de oldukları için belki hem kulübü hem şehri yabancı oyunculara göre daha fazla hissederler, daha gönülden bağlanmış olabilirler ama önemli olan hepsinin bir arada olup grup olup
takım için, şehir için mücadele etmesi. Ben bir Premier Lig fanıyım. Premier Ligi ben de. tanımla deseler heyecanlı derim. Ferrara'ya Bence Türkiye emocionado. Ligi'ni tanımla desek nasıl bir tanımlamayı uygun görür? Jogadores com muita qualidade individual. Bireysel olarak çok kaliteli oyuncular. Acho que uma das coisas que falta e está muito melhor de quando eu cheguei é a organização durante o jogo, é isso que eu tento transmitir aos meus jogadores. Çok önemli bir konu. Benim geldiğim zaman ve şu anki zamanı karşılaştırdığımız zaman maç sırasındaki organizasyon çok daha iyi şu anda. O jogo muitas vezes parte ataque defesa. Maç çoğu zaman şu şekilde gitgele dönebiliyor. Isso é bom para os adeptos, para o treinador não. Bu maç gitgele döndüğü zaman taraftar için, izlemek için belki güzel, zevkli görünebiliyor ama hocalar için hiç değil. Não? E eu dizia, por exemplo, para dar o exemplo de quando eu era jogador, a nossa equipa do Trabzon, Burak Yılmaz, jogava em qualquer equipa em Portugal. Rodalega jogava em qualquer equipa em Portugal, por exemplo. Se formos agora, o Córdoba joga em qualquer equipa em Portugal. O Javier consegue jogar em Portugal. O Fatih pode jogar em Portugal. Tantos. O Yusuf pode jogar em Portugal. Tem muita qualidade de jogador e falei, a Liga tem condições porque tem... Diz o que eu disse, é mais fácil. Evet, ben geldiğim zamanları da birlikte karşılaştırma yapacağım. Ben geldiğimde takımımızda Burak Yılmaz vardı. Burak Yılmaz Portekiz'de herhangi bir takımda çok rahat oynayabilecek bir oyuncuydu. Orada takım arkadaşlarından Rodallega vardı. O da aynı şekilde Portekiz'de herhangi bir takımda çok rahat oynayabilecek bir oyuncuydu. Burada Fatih var, Sergio Córdoba var, Nicolas Janvier var, Yusuf var. Bu oyuncuların hepsi Portekiz'de çok rahat oynayabilecek oyuncular. E estou a dizer na Liga Portuguesa, como podia jogar na Liga Espanhola. Há muitos jogadores aqui na Turquia, porque há a possibilidade financeira de contratar esses jogadores, que vêm para melhorar a Liga, e por isso é que eu ainda não consegui perceber porque é que a Liga Turca ainda não está bem posicionada no ranking europeu, com tanta qualidade que tem, com tantas condições que tem, algo está a faltar. Türkiye'de bu kadar şartların iyi olması benim gördüğüm kadarıyla ve bu yüzden de anlamakta zorlanıyorum zaten. Neden bu kadar şartlar iyiyken, ekonomik anlamda iyiyken, Avrupa'dan veya başka ülkelerden şartlar iyi olduğu için iyi oyuncular getiriliyor. Türkiye'de çok iyi oyuncular olmasına rağmen neden hala Avrupa'nın en iyi ligleri arasına giremiyor? Zaten bu beni şaşırtan nokta da bu. Evet, biz 40 yıldır bu sorunun yanıtını arıyoruz ama Nos, por 40 años estamos buscando respuesta para esta hoş pregunta. geldin aramıza. Bienvenido. Bu programı ligin bitmesine 5 hafta kala çekiyoruz. Benim Mutlaka hatırlamam var. haftaya sonuçlar değişebilir ama Alanyaspor çok kritik bir dönemde. Hedef ligde kalmak. Bu gerçekleşecek mi? Estamos aqui para isso, porque se eu não acreditasse que era possível, não tinha aceito o convite para vir treinar o Alanya. O yüzden buradayım zaten. Eğer ligde kalabileceğimize inanmıyor olsaydım gelip Alanyaspor'da çalışmazdım. Hepimizin hayalleri var. Ben gazeteciliğe başlarken Türkiye'nin en büyük gazetesinde çalışmak Todo istemiştim. mundo- Ve bunu başardım. Ferrara'nın hayalleri neler? O meu sonho, eu antes de ter ido para a equipa principal do Sporting, que foi uma situação que não estava programada, Daha önce Sporting Lisbon'un teknik direktörü olmaktı. Tabii bu planlı bir şey değildi gerçekleştiğinde. e o meu sonho era poder treinar uma equipa na Liga dos Campeões. Ve tabii ki diğer hayallerimden biri de Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda teknik direktör olmak. Eu fiz isso com o Sporting, mas não foi mérito meu. Ben bunu Sporting Lisbon'da yaptım ama programlanan, planlanan bir şey değildi. Eu quero voltar a fazê-lo, mas com mérito. Conseguir levar uma equipa a campeão, ou a segundo lugar, ou a terceiro, depende da liga, e conseguir-me apurar para a Liga dos Campeões e poder jogar lá a Liga dos Benim Campeões. hayalim kendi takımımı oynatıp şampiyon olmak veya ikinci bitirmek, daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımak. Umarım gerçekleşir. Çok kısa sorular soracağım sevgili bu- hocama. bu- Türkiye'de en etkili taraftar, tribün ve deplasman hangisi? En çok Bu etkilendiği. estadio Besiktas, Fener, Gala. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Há clube que eu não joguei acho que não cheguei a jogar no estádio novo, mas acho que também é uma loucura, Göztepe. Göztepe'nin yeni stadında oynamadım ama görüyorum çılgın taraftarları olan bir yer. Evet. Küçüklüğünden bu yana kendisine idol belirlediği bir futbolcu var mı? Ronaldo, fenómeno. Ronaldo, En sevdiği destinasyon, tatil için tercih ettiği destinasyon neresidir? Eu agora, o lugar que eu adoro mais para férias, Dubai. Şu anda Dubai Peki yemek neyi tercih eder? Türk yemeklerinden söz ve ediyorum. komida Tudo. hepsi. Hepsi. Tudo. Bir aksesuarı var mı hocanın? Hiç çıkarmadığı. Aliança. Alyansı.
Futbolcuyken ve teknik adamken. Bir taraftar olarak benim totemlerim var. Kendisinin totemi var mı? Não, porque isso é engraçado, porque tu começas, usas uma coisa uma vez e ganhas e vou usar outra vez. Passado duas semanas perdes e dizes, isto já não é. Por isso já não. Ya benim totemim yok çünkü bazen bir şey yapıyorum, örnek veriyorum. Maçı kazanıyorsunuz. Daha sonra aynı şeyi 2 defa daha yapıyorsunuz ama son 2 defa yaptığınızda kaybetmiş oluyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ya bu işe yaramıyormuş deyip bırakıyorsunuz. Şimdi son 3 soruma geleceğim. Bir Corendon Hava Yolları malum. Uçağın bir yükseliş anı, bir türbülans anı, bir iniş anı olur. İlk Şampiyonlar Ligi maçını hatırlıyor mu hocam? 27 Eylül 2005, Old Trafford, Manchester United. E sim, Old Trafford, entrei para médio centro. Evet, oyuna girdim ama orta saha olarak oyuna girdim. Bunu şunun için sordum. Manchester Corendon'un uçuş noktalarından biri. Ve 21 yaşındaki Pereira ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Neler hissetti o anda? Eu lembro-me quando era pequeno em Portugal, os únicos jogos que davam na televisão sem ser os portugueses Ben küçükken televizyonun verdiği maçlar genelde Portekiz maçları oluyordu sadece. era a Liga Inglesa que dava no Canal 2 ao sábado às 2 da tarde por aí. Yani sadece Kanal 2 vardı bizde. İngiltere Premier Lig maçları cumartesi günü öğleden sonra yayınlanırdı. E a equipa que dava mais vezes era o Manchester United. Her zaman daha çok maçları yayınlanan takım Manchester United'tı. Ryan Giggs, Andy Cole, Dwight York, Cantona, Irving, Nicky Butt, Schmeichel. Ole Gunnar Solskjaer, Schmeichel. Schmeichel, pouco mais tarde David Beckham. Yes. E era os jogadores que eu via e de repente estou no relvado onde eles jogavam. Tipo, não há descrição possível. Bu oyuncuları izliyordum tabii ki ben. Ve onları izleyince de onlar gibi olmak istiyordum her zaman. É viveres é conseguires concretizar um sonho. Quando entrei, que eu não joguei a titular, eu entrei, e quando o treinador te chama, parece que deixas o mundo para. Tabii şimdi sizin sorduğunuz hayalime, bahsettiğiniz neler hissettiğime geleceğim. 2005'te ise hoca, teknik direktörümüz beni çağırdığında, oyuna gireceğinizi anladığınızda orada her şeyi unutuyorsunuz. Böyle sanki kafanız duruyor gibi. E foi momento magnífico, mas que passou rápido. Parece que entrei e depois já tinha acabado o jogo. Benim için tabii ki çok harika bir andı ama çok hızlı geçti çünkü ben oyuna girdim ve hemen sonrasında maç da bitti zaten. Ben hayatımı merak ederek kazanıyorum. Her şeyi merak ediyorum çünkü gazeteciyim. eu- Dövmesini merak ettim şu an. Todas têm significado. Hepsinin bir anlamı var. Esta tem guerreiro, Burada bir savaşçı var. porque é aquilo que eu me considero na minha vida. Çünkü ben kendimi her zaman bir savaşçı olarak gördüm hayatta. E diz, se não viveres por alguma coisa, vais morrer por nada. Ou seja, tu tens que ter propósito de vida. Yazıda şu anlama geliyor. Eğer bir şey için yaşamıyorsan o zaman hiçbir şey için ölmüş olursun. E pode-se dizer que o meu propósito, durante muito tempo, eu agora tenho a minha família, tenho os meus filhos, também vivo para eles, mas durante muito tempo vivi para o futebol. Şu anda benim ailem var, eşim var, çocuklarım var. Onlar için yaşıyorum ama hayatımın çok uzun bir süresinde futbol için yaşadım. Depois, aqui tenho as 3 coisas mais importantes da minha vida: Burada hayatımın en önemli 3 şeyi var. família, Aile, amigos e arkadaşlar futebol. ve futbol. E depois tem outras, Burada uma diz, yanlarında da var. I always believe, que é eu acredito sempre, Ben her zaman inanırım. um dia vai acontecer. Bir gün olacaktır mutlaka. A outra é eu nunca desisto, I never give up, eu nunca desisto. Bu hiçbir zaman pes etme yazıyor burada da. Depois tenho uma coroa de rainha onde tem a letra da minha mulher. Burada bir eşimin baş harfi var. Tenho uma coroa de rei onde tem o meu nome, a minha letra. Orada benim ismimin olduğu bir harf var orada. Depois nesta estrela tenho estrelas mais pequeninas onde tem as letras dos meus pais e dos meus afilhados. Burada bir yıldız var. Onun etrafında küçük yıldızlar var. Benim çocuklarımın ve annemin babamın isimlerinin baş harfleri var orada da. Depois tenho uma que era uma tribal, esta foi, que era que estava muito na moda, fazer uma tribal, onde tenho o meu número no meio, 47. Burada bir tribal bir dövmem var. Bunu yaptırdığım zamanlarda bir modaydı. Onu yaptırdım ve ortasına da forma numaramı koydum, 47. E a primeira que fiz tem uma nas costas que é uma cruz com o nome de um amigo meu que morreu. Ve ilk yaptırdığım dövmem ise sırtımda bir haç işareti var. Orada ölen bir arkadaşımın ismi yazıyor içinde. E a última que fiz foi o nome do meu filho, Gabriel. Bu en son yaptırdığım ise Gabriel, oğlumun ismini. E agora falta fazer do Daniel, que ainda não tive. Daniel diğer oğlumun ismini de yaptıracağım. Herkesin kariyerinde bir iniş, bir çıkış var. Kariyerinde zirveye Son bir ulaştığı baş. o noktayı anlatabilir mi bize? Posso dizer 3. 3 tane nokta 3, söyleyebilirim. porque foram 3 que marcaram e são em 3 em sítios diferentes. Her biri 3 farklı yerdeydi bunların. Primeiro, ser campeão no Benfica. Birincisi Benfica ile şampiyon olmak. Toda a gente sabe que eu fiz a minha formação desde os 9
anos até aos 22, quando saí, foram 13 anos de Benfica. O 9 yaşında girip 22 yaşına çıkana kadar 13 sene kaldım Benfica'da. Consegui ser campeão nos infantis, campeão nos juvenis e depois ser campeão na equipa principal do Benfica foi algo que inexplicável. Çocuk takımlarında, genç takımlarında, daha sonra A takımında şampiyon oldum Benfica'da. Depois, pelo meio, tive o Campeonato da Europa de 2012. Daha sonra 2012'de Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya kaybettik. Campeonato da Penaltılarla Europa, chegar a uma meia final, a jogar bem, com confiança. yarı finale kadar gelmiştik. Özgüvenli bir şekilde, güvenimiz tamdı o zamanlar. Depois de 2 épocas no Valência. Daha sonra Valencia'da 2 sezon E a última foi ser campeão no Sporting. ve diğeri de Sporting Lisbon'da şampiyon olmaktı. Kariyerin yükselişi gibi düşüşü de var. Evet, Bir türbülans anı da var. evet. Bu bir türbülans. Acaba toparlayabilecek miyim? Eu tive 2 momentos maus na minha carreira. 2 momentos muito maus na minha carreira. Ben kariyerimde sadece 2 tane çok kötü noktam oldu. E que nada se deveu ao meu desempenho, deveu-se à opinião de outras pessoas que naquele momento eram os treinadores. Bunlardan hiçbiri de benim elimde olan şeyler değildi. Bunlardan o yüzden bir pişmanlık da duymuyorum çünkü hocalarımın elinde olan şeylerdi bunlar. Primeiro foi em Valência, İlki Valencia'daydı. depois do Europeu. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Eu faço o Europeu, faço 2 anos de Valência, Avrupa Şampiyonası'nda da 2 sene Valencia'da oynadım. Mundial. Dünya Kupası Treinador português assina no Valência. ve daha sonra Valencia'ya Portekizli bir teknik direktör geldi. E eu, nas 2 épocas anteriores, tinha feito 72 jogos no Valência. Daha önceki 2 sezonumda Valencia'da 72 tane maça çıkmıştım. E desde que o treinador português chegou, nunca mais joguei no Valência. Valencia'ya bahsettiğim Portekiz'de hoca geldikten sonra hiçbir zaman bir daha maça çıkmadım, oynamadım Valencia'da. O jogar ou não, eu não vou colocar em questão, porque eu agora sou treinador e nós temos que fazer escolhas. Não é por ter jogado ou por não ter jogado. Ben şimdi tabii ki burada bir şey diyemeyeceğim. Ben de şu anda kendim de teknik direktörüm. Oyuncu seçmek zorundayız. Kimin oynayacağını, kimin oynamayacağını seçmek zorundayız. Foi num jogo de apresentação aos sócios, nem me meteram. Ya bazı hazırlık maçlarında, dostluk maçlarında oynadım ama tam 90 dakika değildi bunlar. E nunca fui convocado, nem nunca me foi permitido estar em reuniões e foi o pior momento da minha carreira. Porque eu nada fiz para que isso acontecesse. Daha sonra hiçbir maça çıkmadım, hiçbir maç oynamadım. Hatta bazen toplantılara bile girmedim. Ve bu benim kariyerimdeki en kötü noktalardan biriydi. En kötü noktaydı hatta. E o outro momento é sabido, foi aqui na Turquia, Diğeri de Türkiye'de bir anımdı. em Trabzon, Trabzon'da com o Abdulavici. Abdullah Avcı'yla De dia para o outro, disse que não contava mais comigo. her geçen gün bana artık ihtiyacı olmadığını söylüyordu. Quando eu tinha feito os 4 anos que fiz pelo Trabzon, ganhar a taça, ir à Liga Europa, ficar em segundo no campeonato, e fui praticamente escorraçado por ele. Yani Trabzon'da 4 sene kaldıktan sonra bir Türkiye Kupası kazanmıştık. Ligi ikinci bitirmiştik. Avrupa kupalarına gitmiştik. Ve daha sonra ona rağmen ihtiyacı olmadığını, bana gerek duymadığını söylemişti. Çok teşekkür ediyorum. Muito obrigado. Ya hem Türkiye'de olduğu için teşekkür ediyorum. Por estar em Turquia. Hem Alanya Spor adına da teşekkür ediyorum Em nome emekleri do için. Alanya Spor quero agradecer. Kendisini tanımak gerçekten büyük bir şans. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Uma grande oportunidade e prazer conhecer você. Obrigado igualmente. Eu é que tenho que agradecer o convite para estar aqui, Ben de çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için. fazer todos os possíveis para que o objetivo do Alanya aconteça. Ve biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Alanya Spor'la koyduğumuz hedefi gerçekleştirelim. E prazer conhecer o melhor jornalista da Turquia. Ayrıca Türkiye'nin en iyi gazetecisini tanıdığım için de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Muito obrigado. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Türkiye'nin en iyi profesyonellerinden birini tanıdığım için çok mutluyum. Eu também estou muito feliz por conhecer um dos profissionais, melhores profissionais da Çok Turquia. teşekkür ederim. Çok teşekkür Muito ederim. obrigado.